Merhaba arkadaşlar, ben Stein. Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bugün Zhuge bahsedeceğiz hepinize. Ramses kompuna nereye konmalı ve hangi imza becerileri olmalı sizlerle beraber inceleyelim. Şimdi gelelim bu kahramanı ne yapacağız? Zhuge imza becerileri sizlerle beraber yükselteceğiz. Hatta önce level'ını yükselteyim. Şimdi ben o arada zaman kaybı olmasın diye kısalttım buraya arkadaşlar. Kendim yaptım level'ını, imzasını. Şimdi Zhuge temel niteliklerinin %15 kadarı kendi temel niteliği. Yani biz buna ne kadar temel nitelik yükseltirsek eğer statü olarak bu kumandanın en yüksek temel niteliği kullanarak diyor kumandanına 1,1 çarpı oranda aktarıyor. Yani 100 ise 110 olarak aktarıyor. O %10 olaraktan 1 çarpı 1 aktarıyor. Savaşa girdikten sonra ilk 12 saniye boyunca birliğin aldığı hasarı %25 azaltıyor. 12 saniye boyunca. Şimdi deseydi ki 12 saniye sonra bu biraz sıkıntıya düşerdi. Niye? 12 saniyede çok yüksek hasar aldığımız takdirde zaten sonrasındaki alacağımız hasar düşüşü bize çok bir anlam ifade etmeyecekti. Fakat bu ilk 12 saniye boyunca diyor. Bu da çok yüksek bir oran. %25'ini ve tüm aldığı hasar. Kudret veya strateji demiyor. Sonrasında bu azalma düşerek %12,5 olur. 12 saniye sonra ve bu pasif olarak kalıyor artık. Her 3 saniyede bir Keyman hali yıldızda da belli ettiği gösterdiği gibi Keyman haline giriyor. Bu hal sırasında tüm konuşlandırılan birimlerin %0,25 kadarına denk alınan kudret beceri hasarı doğrudan azalır. Sadece kudret. Strateji bir kahraman gelirse bu etki işe yaramaz. Alınan hasarın en fazla %80 kadarını azaltılmış, zaten o kadar almak çok zor. Kumandanın imza aktif becerisinin hasarı %15 arttırıyor. İmza aktif becerisi kim? Ramses'imiz. Çok güzel. Strateji bonusu olarak ekstrası, zaten bu kompa strateji bonusu yüksek olduğu için daha faydalı. Ve %50 ihtimalle birimlerini yeniler. Yenileme oranı %100 strateji bonusu var. Yani her şey strateji bonusu. Yenilemesi var. Hasar arttırması var. Hasar azaltması var. Mükemmel bir komutan. Kahraman diyeyim. Şimdi komutan ağzımda kaldığı için. Şimdi imza becerilerine geldiğimiz zaman direkt mor becerileri demiyorum ama oranları da inceleyeceğiz. Bunlar zaten fix olan mor beceriler. Yangın felaketi Ramses'teyken yine alınmaz. Ama bu kompta, yani bu kahramanı gidip Süleyman da kullanabiliyorsanız, kullanacaksanız yangın felaketini almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ama yine de ben çok sevdiğim bir olay değil. Sadece Süleyman'da yangın felaketini destekleyen bir imza becerisi olduğu için bunu söyleyebiliyorum. Ama Ramses kompunda direkt yangın felaketini çarpı atıyorum. Çünkü Ramses'in yangın felaketini yakma etkisini destekleyen herhangi bir durum yok. Doğu rüzgarları zaten kendisini özelleştirebilir becerisi. Doğu rüzgarları Zhuge kendisiyle beraber geldiği bir beceri. Savaşa girdikten 3 saniye sonra 9 saniye boyunca kumandan imza aktif beceri hasarını, bak savaşa girdikten 3 saniye sonra 9 saniye boyunca, 3 saniye geçti, 9 saniye boyunca beceri hasarı 6,6. Şimdi biz bunu öncelikle bir açalım. Çünkü güzel bir imza becerisi. O yüzden direkt açıyorum. Bunu tık 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 arttım. Sıfırlama parşömenlerimiz de vardı bu arada. Hiç sıkıntı değil. Zhuge şu an videoda atıyorum çünkü kullanacağım. Çünkü niye? Benim Theodora'm 3 yıldız. Bunun 3 yıldızı Theodora'dan daha iyi. Çünkü hasar çıkartıyor. Theodora çoğunlukla zaten yenileme yapıyor. O yüzden çok bir anlamı yok. Şimdi savaş taktiğine geldik. Düşman birliğe strateji hasar veriyor. Versin. Bu da strateji komutanı zaten. Statü olarak stratejisi yüksek olacak. Yüksek olduğu için daha fazla hasar atacak. Hasar oranı %56,56 ve birliğinin birimlerini yeniler. Şimdi yenileme etkisini kullanıyorsanız veya kullanacaksanız eğer, bu da aktif bir gem olduğu için bu gem pasif. Bu zaten bir hasar çıktısı sağlamadığı için buna pasif gem de vermenize gerek yok. Savaş taktiğine gelirseniz eğer, burada hasar çıktısı sağladığı için aktif gem vermek istiyorsanız verebilirsiniz. İyileştirme gemi de verebilirsiniz. Çünkü kendisinin imza becerisine ekstra %50 ihtimalle iyileştirme de yapabiliyor, %100. Savaş taktiği bu şey. Huzurlu sığınakta biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet'te de bir huzurlu sığınağımız var. Kahramanın birim yenilemesinin ardından birliğinin aldığı hasarı 3 saniyede 4,4 azaltır. Birim yeniliyor. Daha sonrasında hasarı 3 saniyeliğine azaltıyor. Peki şimdi sen buna geldin. Bunu full seviyeye getirdiğinde 3 saniye %20 azaltıyor aldığı hasarı. Zaten kendisinin %25 ihtimal vardı ya. Bir de yıldızdan da aldık. Oradan da zaten bir hasar arttırma, azaltma etkisi var. Fakat huzurlu sınav ve doğu rüzgarları ikisi de pasiftir. İkisi de hasar çıkarmaz. Çıkarmadığı için de
gem vermenize gerek yok eğer ikisini kullanacak olursanız. Ama savaş taktiği kullanırsanız aktif gem verebilirsiniz. Yangın felaketi kullanırsanız aktif gem verebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar hasar çıktısı sağlıyor. Şimdi baskılama ve anlaşmazlık yaratmak gibi 2 tane mor becerimiz de var. Biliyorsunuz ki bazı kahramanlara, atıyorum Atilla gibi, tabi kullandığınız yere göre de değişir. Mesela zırh delici alıyoruz. Neden? Çünkü güzel işe yarıyor o kahramanda. O yüzden mor beceriler de bazen gerçekten çok iyi oluyor ama Zhugliang'da huzur sınak, doğru rüzgarı alabilirsiniz. Savaş taktiği alabilirsiniz. Baskılamada ne diyor? Düşman bile strateji hasarı verir. Şimdi mor beceriler tabii ki sarı beceriler, efsanevi becerilere göre daha düşük etkilere sahip. Fakat bazı efsanevi imza becerisi bazı komutanlardaki çok kötü olduğu için ve o kompa çok da işe yaramadığı için insanlar mor becerileri biliyor. Sizler de bunları zaten ezbere biliyorsunuz. Duruma göre alabilirsiniz. Fakat ben kendim almayacağım. Mor beceriler gayet güzel bu arada. Fakat almayacağım. Ben burada kullanacağım 2 tane mantıklı buldum. Zaten doğru rüzgarları ekstrası, şimdi savaş taktiği alırsam ben buna ekstra gem çıkmam lazım. Bir de ekstra bunu hasar odaklı bir komutan yapıyorum. Doğu rüzgarlarında ne yapıyorum? 90. kumandanın imza aktif. Ana komutan destekliyorum. Yani benim Zhugliang'ı kullanma amacımı bilmem gerekiyor. Ana komutanı destekleyen ve hasarı düşüren bir komutan olarak mı kompa eklemek istiyorum? Yoksa ekstrası ana komutan desteklesin ama kendisi de bir hasar çıktısı sağlasın mı demek istiyorum. Yani yapmak istiyorum. Aslına bakarsanız amacımızı belirlememiz gerekiyor. Savaş taktiğinde hasar ve yenileme. Huzurlu sığınakta da var olan hasar düşürme. Ama eğer huzurlu sığınağı arttıramayacaksanız, yani gelip burada full etkili %20 olayına giremeyecekseniz, gelip burada savaş taktiğini kullanabilirsiniz. En azından %4 yerine gelip burada belli bir strateji hasar verebilirsiniz. Ben şu anda fullleyemeyeceğim için savaş taktiğini kullanacağım. Aktif gem de kullanabilirim çünkü elimde aktif gem çok fazla. Bir tane strateji kompum olduğu için aktif gemlerimi rahatlıkla Zhugliang'a ekleyebilirim. Huzurlu sığınak bölümünde tekrardan dediğim gibi fulllerseniz %20 etki çok güzel ama başta %4 bir tık düşük kalıyor. Tabii kompunuzun gücüne de bağlı. Kompunuz çok güçlüyse %4 ya da karşı taraf çok fazla vuruyorsa siz de güçlüyseniz %4 büyük bir etki. Fakat fulllemeniz eğer yapabiliyorsanız sizler için daha faydalı olacaktır. Ben bu konuda savaş taktiğini kullanacağım. Savaş taktiğini fulllediğiniz takdirde de %280 strateji bonusu olarak hasar atıyorsunuz. Ve birim yenilemede %155 olaraktan artış sağlıyor arkadaşlar. Ben burada şimdi bunu da fullleyip gösterdiğim zaman 9 saniye önce kumanda imza aktif becerisi hasar %30 ve etkinleşme ihtimali %10 arttırıyor. Sonrasında savaş bitene kadar hasar bonusu %15 etkinleştirme ihtimali bonusunu %5 seviyesine düşürüyor. İhtimali düşürüyor ama bence doğru rüzgarları gelmiş güzel bir imza becerisi. Özelleştirebilir imza becerisi. Ben şimdi bunu fullliyorum. Sonrasında geleceğiz. Hangi Ramses'teki atıyorum hangi tarafa koyabiliriz onu konuşacağız. Ekstrasında bu hem okçu hem de bildiğiniz üzere arkadaşlar kılıçlı. Ramses'te de zaten Süleyman'da da kullanabilirsiniz. Ben kılıçlı olarak, okçu olarak çok önermiyorum Ramses'te zaten. Çünkü bildiğiniz dönemde mızraklar artık çok güçlü. Eskiden okçuyla mızrağı çok iyi alt edebiliyorduk. Süvariler de eskiden çok güçlü değildi. Şu an süvariler çok güçlü. Bundan dolayı kılıçlıyla çok aktif şekilde ilerleyebilirsiniz. Okçu kullanan da vardır. Tabii ki kendi e, kullanım şeyine göre değişir. Ona göre ekipmanlarına ne bileyim. Anladınız. Anladınız hocam. Ama ben bu sezonlarda özellikle 3. sezon yarılarında ve 4-5 sezonlarda Ramses kompunu arkadaşlar kılıçlı olarak önermekteyim. Okçu kullanan da hata yapıyordur demiyorum. Çünkü arkadaşlar geme de bağlı biraz. Biraz da araştırmanızın gittiği yöne bağlı. Şimdi hiçbir araştırmanız kılıçlı yönünde değil ve okçu yönündeyse tabii ki okçu yönünde daha avantajlısınız. Ama ben bir yerden sonra hızlı şekilde kılıca döndüğüm için buradan bir tık kurtarabildim. Şimdi geldik Theodora'mıza. Benim Theodora'm 3 yıldız. Theodora 5 yıldızda güzel etkiler veriyor. Fakat şu an bendeki 3 yıldız. Shalman da güzel kahraman. Shalman da biliyorsunuz ki tıpkı Zhugliang gibi tetikleyen bir kahraman. Sürekli ana komutan tetikliyor. Shalman da tetikliyor. Zhugliang eklediğiniz zaman Zhugliang da tetikliyor. Hasar azaltıyor. Theodora'da da biraz hasar azaltma var. Zhugliang yenileme yapıyor ekstrasında. Zhugliang aslında ikisi gibi bir şey. İkisinin böyle ortak noktalarını almış gibi bir şey. Theodora daha çok yenileme odaklı. Çok fazla yenileme odaklı. Ama artık bence benim görüşüm, sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz yorumlarda arkadaşlar. Ki paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederim hepinize.
Benim görmediğim şeyi siz daha iyi kullanıyorsunuzdur. Ben bir kompta uzmanım, siz başka bir kompu çok uzun zamandır kullanıyorsunuz. Bundan dolayı yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ben birim yenileme odaklı çok gitmek istemiyorum. Theodora'nın da zaten 3 yıldız diyordum, pardon 2 yıldız. Hatta burada direkt 2 yıldız bu arada. Ben 3 yıldız niye dedim onu da bilmiyorum. 5. yıldıza geldiğimiz zaman güzel etkiler alıyoruz. 3. yıldızda gördüğünüz gibi %2'lik tırt bir etki var hocam. Ben burada çok fazla yenileme olduğu için ekstrasında ben çok yenileme odaklı gitmek istemiyorum. Çünkü her tarafı Theodora'nın yenileme. Ben bu alana, bu kompa Zugliank'ımı eklemek istiyorum. Bir dur hocam, almayacağım paket, bir dur. Zorla gözümüze sokuyor. Burada Zugliank'ımı ben buraya koyduğum zaman hocam çok tatlı şekilde hem Shalman'ım hem Zugliank'ım ana komutan odaklı çalışıyor. Shalman zaten yenileme yapıyor. Zugliank da zaten yenileme yapıyor. Bundan dolayı zaten kompumda bir yenileme olayı aslında yine var. Sadece ana komutanın hasar çıktısını fazlalaştırmaya çalıştım. Bundan dolayı da ne? Ramses'in genel gemlerini çok fazla arttırmam gerekiyor. Statü olarak da çok arttırmam gerekiyor. Buna işte ben ne yapmışım? Mitolojik ve sarı gemler. Fark ettiniz mi? 2 tane mitolojik gem alırım, bir hayırlı olsun. Takarak bunun zaten statüsünü arttırabildiğim kadar arttırmışım. 563'te şu anda. Mesela sizde belki 600'dür yani. Tabii ki o mitolojik gemlerinize ve şeyinize bağlı biraz da. Bunu koyduktan sonra bunun zaten statüsü arttığı zaman bu da ekstra 1 çarpı 1 arttırış sağlıyor zaten, biliyorsunuz. Ondan sonrasında da özel işlebilir becerisini aldık. Özel işlebilir becerisi zaten burada gördüğünüz gibi kumandanın yüzde aktif becerisini arttırıyor. İmza becerilerinde zaten hasar düşürme etkisi çok yüksek. Yani bu yenileme yapıyor, hasar azaltıyor, statü arttırıyor, hasar çıktısı sağlıyor, bir de kendisi hasar atıyor. Yani hem hasar çıktısı sağlayan bir komutan, ekibi tanklaştıran bir komutan, yenilemeyi arttıran bir komutan. Theodora'mız sadece neredeyse hemen hemen yenileme odaklı gidiyordu. O yüzden Zugliank üzerine gidebilirsiniz. Defansif olarak da çok rahat kullanabilirsiniz. Buna yine atıyorum yonca yüzüğü bir Theodora'da etki ettiği kadar burada etki beklemeyin. Ama buraya defansif yüzükler, burada gördüğünüz gibi bakın diyor ki %50 ihtimal her 6 saniyede bir birliğin alınan hasarını, pardon, hasar azaltma etkisini burada kullanacağız. Fakat hemen gösteriyorum. Hemen gösteriyorum. Burada zambak yüzüğü bildiğim birimlerini yeniler. Şimdi bunu normalde ben bir dönem hasar eğer azaltma yüzüğü, yonca yüzüğü olmasaydı zambak yüzüğüyle beraber gidecektim arkadaşlar. Bizim Theodora'mıza verecektim, yenilemesi çok yüksek olduğu için. Ama sonra hasar azaltmanın daha mantıklı olduğunu kendimce düşündüm. Burada gördüğünüz gibi yine bir sürü yüzüğümüz var. Bunları da inşallah yeni gelen yüzüklerde bir ara rehber çekeceğiz hocam. O yüzden yonca yüzüğüyle hasarı düşürebilirsiniz. %50 ihtimalle her 6 saniye bir birliğinin alınan hasarını 3 saniyede %10 azaltır. Bunu arttırabilirsiniz. Gayet güzel bir yüzüktür. Bu da mavi fiyat performans yüzüklerindendir. Maksimum performansı da %25 azaltır. Ben abi bunu ekledim. Hasar azaltma etkisini ben bundan aldım. Komutandan aldım. Yüzükten aldım. Komutana hasar çıktısı sağlattım. Ben bu kompun sizlerin de yorumlarını bekliyorum bu arada. Şimdi beraber konuştuk. Ben bu kompun inanılmaz güzel hype alacağını, inanılmaz güzel şekilde sahada kendini göstereceğini düşünüyorum. Şimdi bazıları diyor ki Shalman yerine mi Theodora yerine mi? Abi bence, tahminimce ve düşüncemce bu Theodora yerine çok rahat gidebilir. Çünkü bunda çok fazla etki var. Yani sadece bir odak üzerinden değil. Tam Theodora'da da çok şeyler çıkartabiliyor. Ama Theodora'yı bir 5 yıldız yapmanız gerekiyor. O etkileri daha rahat alabilmeniz amacıyla. Theodora'nın da çoğunluk dediğim gibi yenileme. Ekstra özellikleri var mı? Tabii ki var. Fakat Zugliank bana göre daha güzel geldi. Bir de 5. sezon kahramanı hocam. Yani şimdi ona göre geldi da yani. Burayı da zaten dediğim gibi fullleyebileceksem eğer huzurlu sığınak bence daha mantıklı. Ama onun dışında ben savaş taktiği olarak da kullanacağım. Bir iki hasarda dümenden bu atsın diye düşünüyorum. Sizlerin görüşlerini bekliyorum. Benim yaptığım komp bu şekilde arkadaşlar. 5 yapmaya çok gerek olmayan bir komutan diye düşünüyorum. Çünkü buradaki son etkisi 0,05, çok komik bir rakam. Ben şu an bunu Zugliank'ı fulllediğimi düşünüyorum. Theodora'da olay böyle olmuyordu. Theodora'da 5 yıldınız yaptığınız zaman çok büyük etki alabiliyordunuz. Teçhizatlarını buraya geçeceğim. Bu şekilde kullanacağım. Savaşta da bu şekilde kullanacağım. Videoyu izlediğiniz için videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.